sporun, uyuşturucunun, tüm uygulamaların ve insanların onların kontrolünde olduğunu gizliden bir mesaj olarak vermesi. The Economist, Londra merkezli haftalık haber ve ekonomi dergisidir. Bugün bu dergiyi inceleme sebebimiz ise içerdiğini düşündüğümüz mesajlardır. Bu mesajlar dünyanın geleceği için endişelenmemizi gerektiriyor muydu? Dergi aslında yıllardır bu tarz kapaklar çıkartıyor ve insanlar da bunun altında bir anlam arıyor. Dergi kapağında gerçekten gizli mesajlar veriliyor mu yoksa öylesine sıradan dergi kapakları mı bu bilinmiyor. Fakat bu Rothschild ailesine ait bir dergi ve dünyada onların parmağında dönüyor. Bu kesinlikle yadırganamaz. Aramızda polyanlacılık yapanlar ve bunlara saçmalık gözüyle bakacaklar varsa bu videonun devamını izlemeyebilir. Bu dergiye şöyle bir baktığımızda ilerleyen zamanlarda olacaklardan bahsettiğini anlayabilirsiniz. Örneğin 2019'da yapılacak olan Güney Afrika ve Fransa seçimleri hemen altta gösterilmiş. İleride olacaklardan bahsettiğini örnek göstererek özellikle vurgulamamdaki sebep ise bunu kanıtlayabilmektir. Çünkü birazdan bu dergi üzerinden anlatacaklarım dünyanın geleceği için korkunç sırlar barındırıyor olabilir. Dergi, Da Vinci'nin 500. yıl dönümüne ithafen 2019'a ait olan ikinci dergi kapağında Vitruvius adamını kullanmış ve bunu ana tema olarak almıştır. Vitruvius adamı, ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin günlüklerinden birinde bulunan, aldığı notların yanında çizdiği bir eskizdir. 1492 yılında yapıldığı ve altın orana sahip insan olduğu düşünülmektedir. Derginin kapağında özel olarak yaptıkları ikinci şey ise Da Vinci'nin notlarında da kullandığı gibi yazıları tersine çevirmek. Dergi kapağının üst bölümünde 2019 yazısının hemen yanında uzay aracıyla Ay'a gidileceği gösterilmiştir. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne inecek keşif aracı Chang'e 4'ü geçtiğimiz günlerde uzaya fırlattı bile. Fakat bu 2019'da değil 2018'de yaşandı. 2019 yılında bildiğimiz kadarıyla Moon Express uzay aracı Ay'a iniş yapacak ve insansız Ay seyahati gerçekleşmiş olacak. Hatta Google Ay'a kamera indirip dünyaya aktarmasını sağlayan şirkete 20 milyon dolar ödül verecek. Tabii bunu kazanabilmeleri için uzay aracının Ay yüzeyinde 500 metre ilerlemesi gerekiyor. Bu elbette 1969'dan beri insanların merak ettiği ve hatta benim de merak edip bu konuda 2 bölümden oluşan bir video yaptığım bir konudur. Umarım bu merakımız insanların da gidebileceği bir gün giderilmiş olur. Ayın hemen altında Da Vinci'nin notlarında da bulunan insan yüzündeki altın oranının anlatıldığı ve bunun herkeste farklı olduğunun gösterildiği bir bölüm kapağa aktarılmış. Üzerinde de Türkçe anlamıyla yüz tanılama yazmakta. Yüz tanılama sisteminin artık yasallaşacağı ve daha çok kullanılacağına bir gönderme yapılmış. Watching us with 10,000 eyes. Listening with a million ears. What did I tell you about Chinese email? For 3 weeks you could practically... Çin'de Skynet yapay zeka programı sayesinde 1.4 milyar vatandaş 170 milyondan fazla kamera ile izleniyor ve tespit ediliyor. Bulunan eşleşmeler %97 oranında başarıya sahip. Bu muazzam bir teknoloji. Hemen karşısında aynı şekilde çizilmiş Amerika Başkanı Trump'ı da görmekteyiz. Özellikle Trump'ın da aynı şekilde çizilmesi bu teknolojinin Amerika'da da çok aktif olacağını ve yasallaşacağını gösteriyor olabilir. Bu ikisinin tam ortasında patlamakta olan bir yanardağ görmekteyiz. Taşan lavlardan ve çıkan dumanlardan bunun patlamış bir yanardağ olduğu anlaşılıyor. Uzmanlar Endonezya'daki Merapi yanardağının sık sık faaliyete geçmesi nedeniyle patlayabileceğini düşünüyor. Dünyayı derinden etkileyecek 20'ye yakın süper volkan bulunmakta ve bunlardan birinin patlaması dünyayı buzul çağına bile götürebilir.
Yanardağın hemen altında Rusya Başkanı Putin'i de görmekteyiz. Yanında Putin'in boru hatları yazmakta. Türkiye'yi de ilgilendiren doğalgaz boru hatları 2019 yılında faaliyete girecek, fakat kapakta hemen Putin'in arkasında yer alan Pinokyo, Putin'e bir gönderme mi içermekte? Onun bu konularda yalancı veya sahtekar olduğunu, doğalgaz konusunda anlaştığı ülkelerle sıkıntı yaşayacağına vurgu mu yapılmak isteniyor, bunu bilmiyoruz. Dünyanın tam ortasında oturmuş panda yani Çin ise dünyanın yeni büyük gücü olarak vurgulanmış. Amerika ve Rusya liderlerinin arasında kalmış ve öfkeli gözlerle etrafa bakmakta. Çünkü kendisine kimin saldıracağını bilmiyor ve bunun endişesi içerisinde. Elektrikli araçların kullanılmasının sıklaşacağı ve ülkelerde yapılacak olan seçimler de ayrıca haritada belirtilmiş. Şimdi asıl önemli olan konulara geldik. Mahşer'in 4 atlısı. Avrupa'nın hemen üzerine konumlandırılmış. Bu Hristiyanlıkta kıyamet alameti olarak ortaya çıkacağına inanılan 4 atlıdır. Avrupa'nın birbiriyle çatışma halinde olacağı ve birbirleri arasında bir kıyamet kopacağı açıkça belirtilmiş. Son yıllarda zaten bunu görmekteyiz. Avrupa Birliği büyük bir kavganın eşiğinde. İngiltere'nin birlikten ayrılması, doların ticarette kullanılmasının istenmemesi ve bunun gibi birçok durum. Bunun detayına girmeyeceğim, fakat hemen şu anda bunun gibi durumları araştırıp bulabilirsiniz. Hemen Kuzey Amerika kıtasının üzerinde İngiltere bayraklı bir köpeği görmekteyiz. Bu köpek İngiltere'nin sembolü anlamında kullanılmaktadır. Üzerinde ise Britanya'nın ötesinde yazmakta. Yanındaki Brexit yazısı ise Britanya ve Exit yazısının birleşimi. Türkçesi ise Britanya'nın çıkışı. Buradaki mesaj Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin artık Amerika'nın yanında olacağının bir göstergesi. Ortadaki leylek dikkatinizi çekmiştir. Hikayelerden bilirsiniz, çocukları leyleklerin getirdiği masallar vardır. Bir anne ve babadan olmayan anlamındadır. İşte bu da tam bu anlamda. Kesenin üzerinde yer alan barkod, dünya üzerinde üretim numarası olarak kullanılır. Mesaj aslında gayet açık. 2019 ve ilerisinde artık tüp bebek ve emsali teknolojiler sayesinde üretim bebekler doğmaya başlayacak. Elbette bir annesi ve babası olacak, fakat bunlar teknolojinin birer ürünü olarak doğacaklar. Dünya için daha korkunç mesajlara doğru geliyoruz. Az önce Putin'in arkasında bilerek konumlandırılmış Pinokyo'dan bahsetmiştik. Aynı şekilde Trump'ın hemen arka tarafında yeni bir teknoloji mevcut. Bir uydu gibi görünen bu çizim NASA'nın New Horizons yani yeni ufuklar anlamındaki uzay aracı. Güneş sisteminin dışındaki Kuiper kuşağında yer alan Ultimate Tool adlı buz cismini incelemek için yola çıktı. 2019'da Ultimate Tool'e ulaşacak olan uzay aracı şimdiden fotoğraflar göndermeye başladı ve bu gördüğünüz sayıları milyonları bulan yıldızlar. Bir tanesi dünyanın yüzlerce, belki de binlerce katı olan yıldızlar. Bu uzay yarışında Ruslara bir gönderme. Trump'ın hemen arkasında çizilmesinin sebebi ise uzay yarışında sizden üstünüz ve teknolojimiz çok daha gelişmiş anlamını verebilir. Hemen bu uydunun altında duran fil ise Hindistan'a bir gönderme. Dişlerinin ekonomideki yükselen grafiğe benzetilmesi doğal olarak Hindistan'ın ekonomide çok iyi yerlere geleceğinin bir göstergesi. Ekonominin yükseldiği, refahın arttığı yerlerin yanı sıra kıtlığın, sefaletin ve işsizliğin de daha çok artacağı belirtilmiş. Altta bulunan Angelina Jolie çizimi de zaten Mona Angelina yazılarak işte bu insanlara vurgu yapılmış. Angelina Jolie bildiğiniz gibi göçmenlere ve sefalet içindeki insanlara yardımlarıyla bilinmekte. Tabii ki dergi burada biraz esprili bir dille yaklaşmış. Bu arada size para kazanabileceğiniz ikili opsiyon sistemini kısaca anlatmak isterim. Binomo. Platformun kullanımı çok kolay. Üye olmak için tek yapmanız gereken şey sosyal medya hesaplarınızdan birini kullanmak. Binomo tüm yeni kullanıcıların hesaplarına risk almadan antrenman yapmaları için $1000 hediye ediyor. Kazanmaya başlamak için sadece grafiğin yönünü seçin. Oldukça güvenilir ve tavsiye ettiğim bir site. Siz de açıklamadaki linke tıklayıp Binomo sayesinde kazanmaya başlayabilirsiniz. Ve kapağın ana teması olan Vitruvius insanı. Bu konuda anlatacaklarım ise çok daha dikkat çekici. Başında duran gözlük,
VR yani arttırılmış gerçeklik teknolojisi. Parmakları ile tuttukları ise spor, uyuşturucu, aplikasyonlar ve terazi ise eşitlik yani tek tip insan anlamını vermekte. What are they doing? VR, How long do they VR for? days, weeks. Do they sleep? Nope. Why someone would choose to live in a fake world, I will never understand. The fake world is a lot less painful than the real one. Bunların hepsi bu artırılmış gerçeklik gözlüğüyle bağdaşıyor çünkü çeşitli aplikasyonlarla beyninizi uyuşturabilirsiniz. Sporun her türlüsünü oturduğunuz yerden yaşayabilirsiniz. Bu da insanların gerçek dünyanın dışındaki sanal dünyasında tek tip insanları oluşturduğunu gösteriyor. Buna başka açıdan bakanlar da var. Rothschild ailesinin sahip olduğu dergi bu çizimlerle sporun, uyuşturucunun, tüm uygulamaların ve insanların onların kontrolünde olduğunu gizliden bir mesaj olarak vermesi. Her iki anlamda da işlerin iyiye gitmediğini, dünyanın daha da kötü bir yere doğru çekildiğini görebiliyoruz. Tüm bu çıkarımlar ve söylemler tamamen kişisel görüşlerdir. Bunlar olabilir ya da olmayabilir. Eskiden tarot kartlarının dünyanın geleceğini tahmin ettiğini düşünenler artık bu derginin tarot kartlarının yerine geçtiğini düşünüyor. Sizce dünya derginin kapağında olduğu gibi karanlık bir çağa mı giriyor? Ben Nigma. Çözmemiz gereken daha çok sır var.